Sevgili dostlar, Horovax TV'den bir kez daha sizleri selamlıyoruz. Bugün Burak'ın özel bir anını paylaşacağız. Butiğe girdi, 1 saat aldı ve bu saat alma tecrübesini bugün paylaşmak için beraberce yine kamera karşısındayız. Yeni Rolex Submariner'ın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tabii Rolex Submariner deyince konuşulacak önemli detaylar var. Senelerdir zaten konuşulan bir model ama biz Kesinlikle. senin bu yeni saat alma tecrübeni konuşacağız. Öncelikle tabii işin şakası bir yana herkesin merak ettiği bir şey var. Evet. Bu saate nasıl ulaştın ve ne kadar sürede ulaştın? Bunu tabii konuşmadan olmaz diye düşünüyorum. Aslında 2020'de Rolex Submariner'ın yeni model ailesi tanıtıldığından beri alma fikrim vardı. Beraber bununla ilgili bir video da yapmıştık. Ve o videoda beğendiğimi, hatta direkt olarak yeni nesil almak istediğimden de bahsetmiştim. Tabii karar verme aşaması birazcık daha vakit aldı diyelim, gerekli ortamı hazırlayabilmek için. Ama bekleme süresi sorusuna gelecek olursak, Evet, en kritik soru. Yani en kritik soru olduğunu biliyorum bu arada. Tabii ben biraz şanslıydım bu konuda aslında. Biraz da sektörün içinde olmanın verdiği bir avantaj var. Yani saatin hangi modelini istediğime karar verdim. Ondan sonra butiğe gittim. Tabiri caizse derdimi anlattım. Onlar da beni çok uzun olmayan bir süre sonra aradılar. Aldım çıktım olmasa da ondan sonra müthiş bir bekleme durumu olmadığını söyleyebilirim. Evet, şimdi modeline karar verdim diyorsun. Ve biz şimdi senin kolunda tarih penceresi olan bir Rolex Submariner görüyoruz. Şimdi bütün Türkiye'yi bu tarih penceresinden soğuttuktan sonra modele karar verdim deyip Submariner'ın tarihli modelini aldın ki videoda da en beğendiğin modelin aslında tarih çarkı olmayan, tarih göstergesi olmayan model olduğunu söylemiştin. Doğru. Şimdi insanlara açıkla bakalım, tarih çarkına bu kadar konuşup tarih penceresine niye tarihliye aldın yani? Evet, 124.060 aslında alma niyetim vardı. Bunun tabii nasıl diyeyim, bana dair bazı detayları var. Öncelikle simetri kısmı her zaman benim tarihsiz modellerde hoşuma gidiyordu. Bunu da zaten hemen her videoda belirtiyorum. İlginç bir şekilde tarih penceresi düşmanlığı benimle beraber anılır bir şey oldu. Ama insanlar da haksız değiller tabii böyle düşünmekte. Fakat şöyle bir durum var. Yani benim klasik Submariner'lara en yakın bulduğum model 14.060'ın Fourliner dediğimiz en son çıkan tarihsiz klasik Submariner'ıydı. Bundan sonra çıkan orta nesil olarak tabir ettiğimiz 116.610 ve 114.060 kalın lagları nedeniyle zaten oldukça sportif ve biraz böyle cesur, iddialı bir duruşa sahip olduğundan dolayı tarihsiz o familyadaki tercihim olabilirdi. Ancak yeni nesil 2021'de tanıtılan Submariner'a geçtiğimizde boynuzların içeri doğru kapanması ve çok daha güzel oranlanmış proporsiyonlar saate olduğundan daha kompakt, kibar bir hale sokuyor. Tarihsiz tercih ettiğiniz zaman saatin toolwatch karakteri biraz geride kalıyor. Daha böyle günlük saate yakın bir hava kazanıyor. Bunu tam olarak anlatması zor. Bütün modellere aşina olmak lazım ama ben 126.610'un tarih penceresini saatin sportif temasını öne çıkartan bir detay olarak gördüm. İlk defa bu modelde diyebilirim. Bu nedenle de bunu tercih ettim. Yani butikte eğer bu modellerle ilgilenen arkadaşlar deneme şansı bulabilirlerse ne demek istediğimi daha rahat anlarlar diye düşünüyorum. Yani şimdi tabii sadece ben değil, muhtemelen seyredenlerin büyük bir kısmı da onu buldu, onu aldı falan diyorlardı ama gördüğünüz gibi istediğini alabilecek durumdaymış. Yok, gerçekten evet. Yani 124.060 da orada vardı. Evet. Biz birbirimizi uzun sürelerdir tanıyoruz. Saat koleksiyonlarımızı biliyoruz. Benim hatta saat dünyasına böyle daha ciddi girişim de Burak'ın ilk tarihli Submariner'ını almamla olmuştu. Evet, aynen öyle. Ama neredeyse o günden beri ki Submariner'ın birçok seçeneği var. Eskileri var, yenisi çelik altını, komple altını. Senin koleksiyonunda, bileğinde bir Submariner göremedik. Bunun sebebi neydi? Yaklaşık 5 senedir, 4 senedir bir Submariner'ım yoktu. Onu da şöyle izah edeyim. Ben vintage klasik Submariner'ı çok seviyordum. Yani 16.610 ve ondan önceki nesil. Fakat 116.610 ve 114.060 tanıtıldığında, yani seramik bezel insertli olan diyelim, teknik detaylar o kadar güçlüydü ki bu benim aklımı çeldi. Yani özellikle bilezik klipsi, bileziğin kendisi, bezel insert'i, yani saat gerçekten çok teknolojik, çok rafine bir hal almıştı. Ve ben de rotayı direkt yeni modellere çevirdim. Yeni modellerden de komple altın olan dışında hepsinden kullandım.
çelik altının siyah kadranlısını kullandım. Mavi kadranlısını kullandım. Pastel mavi olan, sunray mavi olan, tarihsiz tarihli. Fakat ilginç bir şekilde Serdar, o boynuzların kalın olması, saatin yayvan hafif karemsi görüntüsü beni modeli bir türlü ısındıramadı. Yani eski Submariner'larda bulduğum havayı bulamadım. Ama eskinin de teknik zayıflıkları beni tekrar eskiye yönelmekten bir şekilde alıkoydu. Bu arada 1983 model Day-Date'imi satın alınca açıkçası kendi adıma ultimate saatimi buldum. Evet, benim segmentim burası. Benim segmentim burası dedim. Yani o çok güzel bir modeldi. Eski bir model olmasına rağmen ben onu günlük taktım. Çünkü modern saatlerde bulunan özelliklerin hemen hemen hepsi vardı. Masif bilezik, safir kristal cam, 100 metre su geçirmezlik, hızlı tarih değiştirme özelliği. Dolayısıyla ondan sonra da pek bir ihtiyaç duymamıştım. Ta ki 2020'deki kasa düzelme operasyonuna kadar değil. Evet. Peki biraz önce de söyledin, Submariner'ın neredeyse yani birçok versiyonunu kullandın. Her dönemi yansıtan versiyonunu aşağı kullandın. Yukarı, evet. Yani tamamen objektif, dürüstçe konuşmak gerekirse bunların içinde seni en çok etkileyen, en çok beğendiğin, hani bir tanesini bıraksaydın koleksiyonda bu olur diyeceğin hangisiydi? Net bir cevap vereyim, bu olurdu. Kolumdaki yeni aldığım saat olurdu. Çünkü bence Submariner'ın olabilecek en rafine hali bu olmuş. Çünkü teknik geliştirmeler daha da artıyor bu arada. Perde arkasında saatin kalibresi değişti, power reserve'ı değişti, günlük hassasiyet sapma aralığı değişti ki bununla ilgili bir antiparantez açalım diye düşünüyorum. Saati yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Ne kadar sapması oldu diye ölçeyim dedim. Sapması yok. Ölçemedim, sapmıyor. Yani pilli saat gibi. Bir de tabii power reserve uzamasına rağmen bu sonucu veriyor olması tabii teknik anlamda ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. O zembereğin açılışı, kapanışı falan tabii ki. Çok önemli bir gelişme yani. Aynen öyle. Dolayısıyla ben kendi adıma doğru bir seçim yaptım düşünüyorum. Almak isteyen olursa da bence hiç tereddüt etmelerine gerek yok. Alabilirler yani. Bu saatler çıktığında bir video yapmıştık. 3 nesilden Submariner'ı yan yana koymuştuk. Doğru. Peki saati kullandıktan sonra seni ya iyi ki işte fikrim değişmiş, şu özelliği de iyiymiş diyebileceğin detaylar hangileri? Çok fazla saatim olmadığı için sayı olarak Power Reserve'ın uzaması mesela beni müthiş etkiledi mi? Etkilemedi. Ama yine de teknolojik olarak iyi bir detay. Yani bunun olması iyi. Hani ne bileyim işte weekend proof deriz biz saat terminolojisinde. Saati cuma günü masanın üzerine bırakıp pazartesi sabah tekrar takabilecek haldeyiz. Bu önemli bir şey. Bunun dışında tabii tarihli tarihsiz mevzusunu konuştuk. Ondaki seçimimin de kendimce iyi olduğunu düşünüyorum. Saati kullanmam zarfında, bu geçen süre zarfında açıkçası o videoda söylediklerimin aksine herhangi bir durum gözlemlemedim ya da hissetmedim. Ufak bir detay olarak şunu söyleyebilirim. Bilezik tokası artık bileziğe uygun şekilde biraz daha kalın. Yani eski modellerde ilk bakışta o kalınlığa alışamadım. Yani şu an bileğimi ters çevirip saatin klipsine baktığımda şimdiye kadar gördüğüm en kalın Rolex klipsine baktığımı hissediyorum. Ki hakikaten öyle, Deep Sea'yi saymazsak eğer. Dolayısıyla evet, bu biraz alışması zor bir detay ama kesinlikle konforsuz mu? Hayır, alakası yok. Son derece rahat. Bunun dışında herhangi bir değişiklik gözlemlemedim, hissetmedim yani. Saatin bulunamama olayı da bizleri üzüyor. Yani çok değerli saat severler. Bu saati gerçekten hakkını vererek takacak olan insanlar o butikten saat alma tecrübesini maalesef yaşayamıyorlar. Yani biz bunu hani yetkililerle diyeyim, onlarla da konuşuyoruz. Butik çalışanlarının motivasyonlarının gittikçe düşmeye başlamış. Çünkü düşünsene günde 20 kişi giriyor butiğe. 18 tanesi Submariner soruyor. O soruyor, bu soruyor. Sen de onlara mantıklı bir şekilde karşındakini kırmadan, üzmeden bu yok demek gibi bir şeydesin, görevdesin. Yani aslında senin görevin ne? Sen bir satış elemanısın. Orada satmaya çalışıyorsun. Ama maalesef böyle. Peki sen kapıyı çaldın. Rhodium'dan aldık bu aldı saati. Kapıyı çaldın. İstinye Park'a gittin. Ondan sonra olanları da kısaca bize anlatırsan ve alamayanlara en azından hikayesini anlatalım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben işte seninle beraber konuştuk yani. Ben almak istediğimden bahsetmiştim. Daha sonra bayi aracılığıyla bu talebimi bayiye belirttim. İşte aradan belli bir süre geçtikten sonra 2,5 saat sonra falan belli bir süre geçtikten sonra beni aradılar. Burak Bey, siz hayırlı bir iş için arıyoruz dediler. Hatta nedir oradaki arkadaşlarım diyeyim artık. Ondan sonra Rhodium'un İstinye Park AVM'deki mağazasından saati yarın alabileceğim bana söylendi. Ben de sabahın erken saatlerinde arabamı atlayıp İstinye Park'a gittim.
Rolex butik dünyanın her yerinde uniform bir görüntüye sahip. İçerideki dekor olsun, çalışanların tavrı, içeride çalan müzik, yani o atmosferi seviyorum açıkçası. Benim hoşuma gidiyor. Ne demek istediğimi biliyorsun, sen de yurt dışında çok fazla kere yaşadık. Gördüm bunu. Yani dolayısıyla içeri girdim. İşte kendimi tanıttıktan sonra zaten benimle ilgilenecek olan satış temsilcisi arkadaşla birlikte saatin işte gelmesini bekledik. Ondan sonra tabii çok da aşina olmadım. Daha doğrusu duyduğum ama bizzat yaşamadığım bir iki detay var. Saatin bütün jelatinleri tek tek satış temsilcisi tarafından sökülüyor. Evet. Ondan sonra ve öyle teslim ediliyor. Orada işte isterseniz eğer bilezikle ilgili ayarlar da yapılabiliyor. Ben bu işleri kendim yapmayı sevdiğim için ben yaparım dedim. Herhalde biraz şaşırmışlardı. Ondan sonra onun dışında işte farklı birkaç tane daha modele baktım. Fikir vermesi açısından. Özellikle çelik altın versiyona baktım. Sevdiğim bir modeldi. Onun dışında saatini koluma taktım. O sırada kolumda başka bir saat vardı. Onu da kutunun içine koydum ve çıktım. Mutlu Mesut evime döndüm. Mutlu Mesut evime döndüm. Aynen öyle. Tekrar hayırlı olsun yeni saat. Teşekkür ederim. Instagram'da da Burak Bayram 77 olarak takip edebilirsiniz. Biz fotoğraf çekmeyi de, yani saat fotoğrafı çekmeyi de öğrendiğimiz kişilerden biridir Burak Bayram. Son olarak tabii genelde böyle oturmuş bir saat zevkim var artık. Rafine bir saat zevkim var. Evet. Bu seni muhakkak bir süre idare edecektir. Kesinlikle. Ama yani hedefte, aklında başka bir saatte var mı bu arada? Aklımda var, evet. Bir Rolex daha var. Ondan sonra şu an düşündüğüm almayı yani inşallah kısmet olur, alırsam onunla da paylaşacak mısın bizde, nedir o yoksa? Yani onu da videoya bırakalım. O kadar bir gizem olsun artık. Evet. Submariner gerçekten çok güzel ve özel bir saat. Kesinlikle. Burak Bayram'la da çok eşleştiğini düşünüyorum. Kendisine hayırlı olsun diyorum ve teşekkür ederim. Sonraki videolarda yeni saatlerle buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere.